Dostlar hoş geldiniz. Ay Yıldız merhaba nasılsın? Kalina Moneva merhaba hoş geldin. Aymi 61. Hoş geldiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim Efe, Ege. Sağ ol. Sevinç Aydın, Nur Hayat. Dilek Şenyurt nasılsın? Teşekkür ederim. Özel abonem. Teşekkür ederim Dilek Şenyurt. İyiyim seni sormalı. Elanur da burada. Kalina seni bekliyoruz dedi. Evet bu Ufuk Özkan'la ilgili haberlerim vardı. Onlarla ilgili o konuda videolar çektim. Yükledim Instagram'a biraz evvel. Bir yoğunluk vardı. Ufuk Özkan'la ilgili aldığım özel haberleri yerleştirdim. Onun için biraz geciktim. Kusura bakmayın. Müjgan, Lourdes, değerli dostlar yine ilginç haberlerle karşınızdayım. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili sorularınız var. Onlarla ilgili de konuşacağız. Neslihan merhaba. Milk Afra Amerika'dan henüz değil. Dilya nasılsın? Henüz gelmedi Afra Amerika'dan. Esma Eken hoş bulduk Bilal Bey. Dün canlı yayın yoktu galiba. Dün canlı yayın yoktu. Tarçın biraz rahatsızdı. Tarçın'la ilgili bir doktora gitme durumu vardı. O yüzden dün yapamadım canlı yayın. Sinan Mert Ramazan Demir diyor. Leoni, thank you very much Leoni. Ay Yıldız Bircan Bali magazinle dönmüyor. Bircan Bali kendi programını yapacak. Beyaz TV'de. Magazin yapmayacak. Kadın programı yapacak Bircan Bali. Kadın programı kuşağı yapacak. Arkadaşıma başarılar diliyorum. Bircan o işin üstesinden gelecektir. Çok başarılı, çok deneyimli bir televizyoncu Bircan Bali. Beyaz TV'den ayrıldıktan sonra belki biliyorsunuz Flash TV'de bir sezon çok güzel bir program sundu kendisi. Aktüel günlük haber programı sundu Bircan Bali. Şimdi de Beyaz TV'ye bir kadın kuşağıyla dönüyor. Tek başına sunacak, konukları olacak. Kadınların merak ettiği her konuda konuklar alacak Bircan Bali. Güncel konular da konuşacak, aktüel konular da konuşacak. Çok yakında başlıyor Bircan Bali. Herhalde bir 3-5 gün sonra tam bilemiyorum tarihini. Instagram'dan hesabından takip ederseniz başlayacağı günü de yazacaktır, paylaşacaktır. Ay Yıldız, merhaba Ay Yıldız tekrar. Nurten Aydın, Elanur Bilal Bey hiç bahsetmiyor. Geçen gün konuştuğumuzda söyledi. Bircan, Allah yolunu açık etsin. İnşallah güzel bir reyting alır. İnşallah çok izlenir diyorum. Evet biz konuşacağımız konuları şöyle bir ben size sözledim. Afra Saraçoğlu'dan konuşacağımızı söyledim. Mert Ramazan Demir'den konuşacağımızı söyledim. Ve Türkiye en yüksek tazminatlı, en yüksek bedelle boşanma haberine uyandı. Bu Sabah gazetesinden meslektaşım, arkadaşım Bülent Cankurt'un haberi bu. Pegasus Hava Yolları'nın sahibi Ali Sabancı karısından boşanıyor. Bunu biliyorduk zaten. Aralarında bir geçimsizlik olduğunu, onun sebebini şimdi söyleyeceğim. Karısı da Vuslat Doğan Sabancı, Aydın Doğan'ın kızı, zengin iş adamı. Bir zamanların büyük medya patronu, bir zamanlar Kanal D'nin, Hürriyet Gazetesi'nin, CNN Türk'ün ve Posta Gazetesi'nin pek çok gazetenin, televizyonun sahibiydi kendisi. Hepsini sattı, çekildi medyadan. Aydın Doğan'ın kızı Vuslat Doğan Sabancı, Ali Sabancı'dan, kocasından boşanmak için Vuslat Hanım 5 milyar lira istiyor. 120 milyon dolar yapar bu. 120 milyon dolar boşanmak için. Vuslat Doğan Sabancı da Hepsi Burada'nın peşinde. Hepsi Burada alışveriş sitesi var ya. Ayrıca birçok şirketleri de var şu anda kendi kontrolünde. Ali Sabancı'nın yaklaşık 1 milyar dolarlık bir serveti var.
büyük paralar, çok büyük paralar. Ve bu boşanmak için istediği para karısının o servetin 1/8'ine denk geliyor yaklaşık. 29 yıllık evlilik bitiyor. 29 yıllık evlilik bitiyor. Türkiye'nin en zengin 34. ismi Ali Sabancı. Neden boşanıyorlar? 2023 yılı yaz mevsiminde bir kaza geçirdiler biliyorsunuz. Yunanistan'da Ege Denizi'nde bir Yunan adasında teknelerinden Zodiac botla ayrılmışlardı. İki çocukları, Ali Sabancı karısı ve teknenin kaptanı Zodiac bota binip kıyıya gidiyorlardı. Bir restoranda o gece evlilik yıl dönümlerini kutlayacaklardı. Gece karanlıkta denizde giderken bir kayaya çarptılar ve çok hızlı çarptılar. Karı koca ikisi de çok fena yaralandı. Çocuklar Allah'tan son anda denize atladılar da hiçbir şey olmadı iki çocuğa. Çocuk dediğime bakmayın, yetişkin insanlar onlar. Zannedersem biri 17, biri 18, 19 yaşında ya da 20-22 yaşında o civarda. Kaptana da bir şey olmadı. Ali Sabancı kullanıyormuş tekneyi ve teknenin denizin altını gören radarı yokmuş arkadaşlar. O Zodiac botun. Her Zodiac botta olur bu. Özellikle bu kadar varlıklı bir ailenin teknesinde denizin içini gören, gece görmüyorlar. Denizin içinde kayalar var ve o kayalara çarpıyorlar. İkisi de çok ağır yaralandı. Hatta Vuslat Hanım estetik operasyonlar geçirdi. Bir sürü yüzünü eski haline döndürmek için çok acılar çekti. New York'ta, Amerika'da falan ameliyatlar geçirdi. Türkiye'de 8 ameliyat falan geçirmişti üst üste. Ali Bey'in de vücudunda çok kırıklar olmuştu. Ve karısı o kazadan sonra kocasının sorumlu tuttu. Bu kazanın sebebi sensin, benim bu kadar acı çekmeme sebep sensin diye çok şiddetli tartışmalar yaşadılar ve ayrılık kararı aldılar. Şimdi de böyle bir tazminat ortaya çıktı. Bu tazminatı istiyor boşanmak için. Türkiye'nin bugüne kadar gördüğü en yüksek boşanma tazminatı arkadaşlar. Dünyada da sayılıdır. Evet, Ufuk Özkan bir zamanların ünlü oyuncusu. Geniş Aile dizisinin cevahiri. Bundan 15 sene evvel ekranlarda fırtına gibi esmişti bu dizi. 3 sezon sürmüştü. Kanal D'de 2 sezon, sonra Star TV'ye transfer oldular. Çok güzel paralarla. Orada da bir sene sürdü. Şu anda TRT'de bir yarışma programı sunuyordu 2 aydır. Fakat yarışma programını bıraktı. Ve bugün Ufuk Özkan'la ilgili bir haber duyduk. İntihara teşebbüs etti şeklinde. Ondan sonra gündem Ufuk Özkan'ı konuşmaya başladı Türkiye. Bu oyuncu neden intihara teşebbüs etti? Yakınları tarafından farkına varılıyor ve hastaneye kaldırılıyor. Hastanede durumu iyi deniliyor. Ben de araştırdım ve bu programının Temmuz'da başlayıp televizyonda Eylül'de sona erdiğini öğrendim. Her gün sunulan bir yarışma programı. Türkiye'nin en büyük devlet kanalı TRT1 orada ve Ufuk Özkan yıllarca alkol içti, alkol bağımlısı oldu ve siroz hastalığına yakalanmıştı. Karaciğerini kaybetmek üzereydi ve kumar bağımlısıydı. Bütün bunlardan dolayı çok para kaybetmişti. Bütün kazandığı paraları, evleri, her şeyi gitti. Hiçbir şey kalmadı. Karısı ondan boşanmıştı. 17 yıllık karısı çocuğunu alıp gitmişti. Ve Ufuk Özkan kirasını ödeyemediği için annesinin evine taşındığı söyleniyordu. Allah yardımcısı olsun ve bu TRT yarışması onun için güzel bir umuttu. Oradan kazanacaktı ve hiç değilse biraz dengeli olacaktı. Ancak oradan da ayrıldığını duydum. Acaba onun için mi intihara teşebbüs etti diye düşünürken çok önemli bir haber kaynağından Ufuk Özkan'ın bu siroz hastalığından dolayı karaciğer nakli beklediğini öğrendim. Zaten 3 yıl önce siroza yakalandığını televizyonda ilk ben duyurmuştum, hastalandığını. Ve o zamanki Sağlık Bakanı devreye girmişti. Bu önemli oyuncuya, bu sevilen oyuncuya destek olmuştu. Onu kendi özel hastanesinde tedavi ettirmeye başlamıştı. Ancak demek ki
hastalık ilerlemiş ve karaciğer nakli şart. Demişler ki doktorlar karaciğer nakli olmazsa 6 aylık bir ömrün var. Karaciğer nakli bir donör bulunacak ve sana karaciğer nakli, yani bir karaciğer biliyorsunuz kendi kendini oluşturan bir organ. Yani bütün karaciğerin hepsinin değişmesi gerekmiyor. Bir parça kesiliyor, o hastanın karaciğerine dikiliyor ve o orayı tamir ediyor. O karaciğeri iyileştiriyor, o eklenen parça. Bunu böyle hani şey olarak anlatıyorum, halk diliyle anlatıyorum. Ve donör bulmak çok zor. Karaciğer verecek insanı bulmak çok zor. Ufuk Özkan araştırıp bunu kendisi buldu arkadaşlar. Haber kaynağımın söylediğine göre ve ancak devletin bu konuda şöyle bir kuralı var. Canlı bir insan organ naklini ya eşinden yapabiliyor ya da 4. dereceye kadar kan bağı olan akrabalarından yapabiliyor. Yabancıdan, akraba olmayan kişiden organ nakline devlet müsaade etmiyor. Ve bunu söylemiş doktorlar kendisine. Yıkılmış Ufuk Özkan. Ya demiş, benim zaten şu kadar ömrüm kaldı. Karaciğeri de buldum. Niye buna müsaade edilmiyor? Çok üzülmüş yani. Ve o yüzden morali sıfır, televizyon programını bırakmış ve kendisini bu şekilde bu dünyadan gitmek istemiş. İlaçları içerek diye duydum. Ancak bu organ nakline izin konusunda şöyle bir ayrıcalık varmış. Sağlık Bakanlığı'na bağlı İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki etik komisyon toplanıp hastanın durumunu inceleyip kimden alacak, ne şekilde alacak hepsini araştırıp belgelere bakarak komisyon üyelerinin onayıyla izin verilebiliyormuş. Bu adama izin verin ya. İzin verin bu adama, bu organ nakli gerçekleşsin arkadaşlar. Çok sevilen bir oyuncu ve başka da çaresi yok. Ölsün mü bu insan? Madem böyle yasalarda böyle bir ayrıcalık tanınabiliyor, işte bu kişiye tanıyın. Niye bu insanı ümitsizlendiriyorsunuz da Allah korusun intihara teşebbüs etmeye kadar gidiyor? Ufuk Özkan'a lütfen gerekli izin verilsin ve ne gerekiyorsa sağlık açısından kendisine yardımcı olunsun arkadaşlar. Bu konuda ilgilileri duyarlı olmaya davet ediyorum. Allah şifa versin. Bir de şunu çok iyi biliyorum. Yani neyi varsa sattı bu. Maalesef şöhret olduktan sonra o şöhreti yönetemedi Ufuk Özkan. Alkol, her gece içki, işte o kumar belası, yanlış arkadaş seçimlerinden dolayı filan hanımıyla arası kötü oldu. Kaç yıllık evliliğini bitirmek zorunda kaldı. Evini bile sattı parasızlıktan, kumara para bulmak için. Ve kirasını ödeyemediği için annesinin evine yerleşti. Şimdi böyle bir sağlık problemi ve kendisini toparlama imkanı da var. İşte bakın, devlet televizyonunda çok güzel bir yarışma programını sunuyor. Ancak morali sıfır olduğu için ben öleceğim tedavi olmazsam, iyileşemezsem diye programa bırakıyor moralsizlikten. İddialara göre. Lütfen Ufuk Özkan'a sahip çıkalım. Evet, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i konuşacağız dostlar. Afra Saraçoğlu New York'ta ve New York'tan Afra Saraçoğlu'nun paylaşımlarını görüyoruz. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu. Onların aşklarını, onların beraberliklerini 3 sene boyunca bütün Türkiye merakla ve sevgiyle ve ilgiyle takip etti. 3 sene boyunca Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in sevgisi adeta bize de geçti. Onlarla ilgili hep olumlu şeyler düşündük, hep olumlu şeyler konuştuk. Onları yere göğe koyamadık adeta. Onları ailemizden birisi gibi gördük, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i. Ancak onların hem işlerindeki, oynadıkları dizilerdeki başarıları,
hem birbirlerine olan sevgileri, aşkları bazı insanları çok kıskandırdı. Bazı insanlar onları çekemediler ve e, biz onlara anti diyoruz. Afra ve Mert için e, inanın bana, onların yakınlarında bile, onların samimi oldukları arasında bile mutluluklarını çok görenler oldu. Çok görenler oldu ve bu yüzden de bu yüzden de e, haber getirip götürenler, laf getirip götürenler de oldu bana gelen bilgilere göre ve bu yüzden de ilişkileri birkaç kez aksadı, birkaç kez tökezlediler ve birkaç kez ayrılıp barıştılar. Ama en sonunda geçtiğimiz günlerde onlardan aldığımız bir haber herkesin içine bir ümit doğurdu. Acaba bir barışma imkanı olacak mı şeklinde ve insanlar bekliyorlar. Böyle zamanlarda çok fazla e, çok fazla üzerine gitmemek gerekiyor. Bence şu anda Afra'nın yaptığı o ve Afra Saraçoğlu sadece işine yoğunlaştı. Gördüğünüz gibi koskoca yazın bile doğru dürüst tatil yapamadı. Bir arı gibi çalıştı, bir karınca gibi çalıştı. Sezon bitti. Çok kısa bir aradan sonra hemen bir tanıtım dizisi çekti. O arada Miami'ye gitti, bir reklam çekti. Döndü geldi, yine bir reklam anlaşmasıyla ilgili olarak çalıştı ve bir de dizi çekti. Şimdi yeni bir dizinin arifesinde ve yine nefes almaya çalışıyor. Babasının yanına gitti, kısa bir ara moral toplamaya çalışıyor. O moral toplama arasını konuşacağız. Bitirmek için her şeyi denerler ama aşkları bir türlü bitmez. Bitirmek için her şeyi denerler ama aşkları bir türlü bitmez. Onlar bunu isteyerek yapmayabilirler. Fakat çevrelerindeki insanlar onların aşklarını bitirmek için bazı kötü insanlar her şeyi denerler ama aşkları bir türlü bitmez. Bu size kimleri hatırlatıyor, kimin aşkını hatırlatıyor? Konuşacağız arkadaşlar. Kızılcık Şerbeti'nin başına gelenleri izledik. Kızılcık Şerbeti ünlü yapımcı, televizyon dünyasının sihirbazı diyorum ben ona. Senaryoların sihirbazı Faruk Turgut. Pek çok dizi yaptı, pek çok sinema filmi yaptı. Yeşilçam'dan bu yana sektörün içinde kendisi kameraman yardımcısı olarak, asistan olarak başladığı sektörde Türkiye'nin en büyük yapımcılarından biri şu anda ve en varlıklı, en büyük dizilerine imza atan yapımcılardan biri Faruk Turgut. Ve Kızılcık Şerbeti ile öyle bir giriş yaptı ki sezona hem reytinglerde hem de sosyal medyada bir numaralı dizi haline geldi Kızılcık Şerbeti dostlar. Ve Kızılcık Şerbeti'nin içindeki Doğan'ın görümcesinin kocasıyla ilişki kurması herkesi çok şaşırttı ve etik dışı bulundu. Fakat biz de öyle bir toplumuz ki arkadaşlar, aynı zamanda Abdullah Bey'in eşi Işıl'ın da eski sevgilisiyle Abdullah Bey'in servetini ele geçirmek için görüşmesi, işte Abdullah Bey'e böyle bir tezgah hazırlanıyor olması hem ahlak dışı, etik dışı hem de çok büyük bir sansasyon, büyük bir skandal olarak değerlendirildi. Tıpkı Doğan'ın görümcesinin kocasıyla mesajlaşması, onunla yakınlaşması gibi. Bu da çok etik dışı. Faruk Turgut'un dizisi 4. sezona başlarken yine bu sezonun en büyüğü ben olacağım. Hangi dizi başlarsa başlasın. Geçen sezondan hangi önemli dizi bu sezon karşıma çıkarsa çıksın beni hiç kimse geçemeyecek diye yaz sezonu biterken sezonun en yüksek reytingiyle girdi Eylül ayına ve
Kızılcık Şerbeti hem seyrediyor insanlar, dostlar, hem reytinglerde bir numara yapıyor Kızılcık Şerbeti'ni. Çok enteresandır. Hem de eleştiriyorlar, ağır eleştiriyorlar. Tüh, böyle sahne mi olur, böyle senaryo mu olur diye. Sosyal medyada bir numara yapıyorlar eleştirileriyle, ağır eleştirileriyle. Terbiyesizler, ahlaksızlar, utanmazlar diye diziyi sosyal medyada TT yaptılar, Top 10 yaptılar. Top 10 yaptılar X'te, Twitter'da. Çok enteresan bir toplumuz. Hem söyleniriz, hem kızarız, hem seyrederiz. Ya madem öyle seyretmeyin kardeşim. Dizide ne olduğunu herkes biliyor ya. Dizide ne olduğunu herkes. Dur, ayıp bakmayın. Seyretmeyin. Ayıp diyor insanlar. Her şeyi biliyorlar. Böyle seyrediyorlar demek ki. Seyretmeyin. Ayıp böyle bakın vay. Ya böyle şey yapmayın Allah aşkına ya. Kızılcık Şerbeti sonunda çok şikayet edildi ve Rütük Kızılcık Şerbeti'ni incelemeye aldı. Ancak dizinin yapımcısı bir açıklama yayınladı. O açıklamayı hemen şurada bir saniye söyleyeyim arkadaşlar. Kızılcık Şerbeti'nin açıklamasını bizler bizler toplumun etik değerlerine saygılıyız. Toplumun etik değerlerine karşı hiçbir şey yapmıyoruz. Bundan sonra da işte dizimizde, yaptığımız işlerde bu saygımıza, bu sevgimize, bu değerlere önem vererek yayın yapacağız gibi böyle bir genel toparlama yaptılar ve bakalım Rütük bir ceza verecek mi, bir yayın durdurma cezası ya da bir para cezası verecek mi? Ben böyle bir ceza verileceğini zannetmiyorum. Bizim diyor ki Kızılcık Şerbeti, şimdi tam burada o şeyi bir saniye şuradan bakayım arkadaşlar. Yapımcının tam söylediğini size okuyayım. Çok enteresan. Belirtmek isteriz ki televizyon dizileri sıra dışı hikayeleri ve yaşantıları senaryolaştırır. Yalan mı? Normal hikayeleri senaryolaştırsa televizyon dizileri kim izler ki? Yani olağan hikayeleri anlatsalar dizilerde kim seyreder ki diziyi? Çok doğru söylüyor burada Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı. Bu yüzden televizyon dizilerinde anlatılan hikayeler ve yaşantılar, haksız mı adam Şebnem? Evet. Bu yüzden Şebnem de benim eşim, biliyorsunuz. Instagram'ı takip edenler Bilal Özcan Official'ı kendisini tanırlar. Ama bir türlü gelip oturmuyor yanıma. Gel diyorum, beraber yayın yapalım diyorum. Siz de söyleyin Allah aşkına. Şebnem Hido Instagram hesabı. Yazın DM'den. O da gazetecidir ha. Şebnem eşim de gazeteci ve çok iyi bir magazincidir. Neyse ben dönüyorum Kızılcık Şerbeti'ne. Şebnem gel bir el salla. Buraya gel, buraya. Öpüyorum. Orada öpme, buraya gel. Bir daha söyle bakayım. Öpüyorum herkesi. Öpüyor herkesi Şebnem. Tarçın da öpüyor, duyuyorsunuz değil mi? Bu noktada belirtmek isteriz ki Tarçın sus. Televizyon dizileri sıra dışı hikayeleri ve yaşantıları senaryolaştırır. Bu yüzden televizyon dizilerinde anlatılan hikayeler ve yaşantılar fazlasıyla abartılı olabilir. Ancak bunu yaparken başta aile kurumu olmak üzere Türk toplumunun değerlerine karşı olan hassasiyeti her zaman göz önünde bulundurmaktayız. Diyor ki aile kurumuna ve Türk toplumunun kadim örf, adet ve değerlerine karşı derin bir saygı duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bundan sonra da aile kurumu ve Türk toplumunun değerlerine karşı ciddiyetle, hassasiyetle yaklaşacağımızı, saygıyla karşıladığımız olumsuz eleştirileri giderecek niyet ve iradeyi göstereceğimizi belirtmek isteriz. Bilginize sunarız. Hiçbir şey olmaz. Ceza gelmez. Dostlar, evet, Kızılcık Şerbeti'nde bakalım şimdi mesajlara. Seyda Özbey, beğen sayısı niye az arkadaşlar? Niye beğen sayısı artmıyor? Lidya Dupoy Afram diyor. Lidya, welcome Lidya. Semra Karadaş, Mert döndü mü ve sevgilisi var mı? Mert'in sevgilisi olmaz mı ya?
Mert Ramazan Demir'den söz ediyorsun değil mi? Başka birisinden değil. Ya Mert Ramazan Demir'in sevgilisi olmaz mı? Mert Ramazan Demir'in milyon sevgilisi var. Milyon. Milyon. Takipçileri demiyorum. Sevgilileri, takipçilerinden de fazla. Hem Türkiye'den hem dünyadan. Herkes onu seviyor. Mert Ramazan Demir sevgilisi olmaz mı? Çok tatlı konuşursunuz, Allah korusun diyor. Teşekkür ederim. Gülbahar, abi konu değiştirsen diyor. Her konudan konuşuyoruz. Peki, Afra Saraçoğlu'nda taşa oturma demiştim. New York'ta Afra Saraçoğlu basamaklara oturmuştu. Hatırlıyorsunuz değil mi o fotoğrafı? Yanında Hakan Yıldırım vardı, modacı arkadaşı. Afra Saraçoğlu gece biraz da serin hava New York'ta. Üzerine de Mert Ramazan'ın ceketini giymiş. Taşa oturma demiştim. Hasta olursun, Allah korusun. Üşütürsün, çocuğun olmaz. Kızım yapma demiştim. İşte beni dinlememiş. Bu sefer de toprağa yatmış. Gördünüz mü? Toprağın üzerinde yatıyor. Paylaşmış fotoğraf, story. Kucağına da bir köpecik almış. Köpek, küçük bir köpek almış. Onunla sarılmış. Toprağın üzerinde yatıyor bu kız. Ya bu kıza biraz söyleyin Allah aşkına. Dikkat etsin. Toprak çeker. Vallahi hasta olur bak. Ondan sonra ah böbreklerim, ah oram, ah buram diye bu sefer sete gidemez. İşler aksar. Bekler onu partneri. Kimdi partneri? Kenan İmirzalıoğlu. Yani Afra Saraçoğlu kendine dikkat et hayatım. Tamam gençlik güzel bir şey. Gençsin. Evet sağlıklı hissediyorsun kendini. Ben çok kuvvetliyim filan. Gençler böyle olur ama ihmal edersen hasta olursun. Ben sana söyleyeyim de o köpeği yine sev. Evet. Gördünüz değil mi? Ve Afra Saraçoğlu'nun hayvanlara olan sevgisi, hayvanlara olan merhameti ne kadar fark ediliyor öyle değil mi arkadaşlar? Ya toprakta yuvarlanıyor, kucağına bir köpek almış. Amerika'da sokak köpeği yoktur. Herhalde bir arkadaşının bir köpeği. Oradan buraya köpek de getirilir mi? Ajda Pekkan getirmişti gerçi. Ajda Pekkan getirmişti. Ajda Pekkan bir arkadaşıyla New York'ta, o zamanki yardımcısıyla New York'a gidiyor. Ve New York'ta gezerken 5. caddede harika mağazalar var. New York, Manhattan'da. Gezerken bir şeyde pet shop'ta çok güzel bir köpek görüyor. Bembeyaz vitrinde. Arkadaşa diyor ki ben bunu alacağım diyor Ajda Pekkan. Bayıldım ben. Ben bunu alacağım Türkiye'ye götüreceğim. Ya arkadaş diyor zahmet olur yani alacağız götüreceğiz ama bunun aşısı yok. Her şey yapılır diyor burada diyor. Evet hayvanı alıyor oradan. Ben diyor bunu Türkiye'ye götüreceğim. Aşılar, hayvana işte kimlik kağıdı, pasaport ne gerekiyorsa uçağa binmesi için. Ve hayvanı alıyorlar çıkıyorlar oradan. Bir o sırada yağmur başlıyor. Başka bir mağazanın yağmurluğunun altına sığınıyorlar. Yağmur geçsin diye bekliyorlar. Orada beklerken arkasına dönüyor bakıyor ki Apple mağazasının önündeler. Ve arkadaşıyla konuşuyorlar. Bu hayvanı aldık ama ismini ne koyacağız filan. Abi ben bulurum onu filan. Apple'ı görünce orada tamam diyor bunun ismini Apple koyalım diyor. Köpeğin adı Apple kalıyor. O Apple'ı ben gördüm evinde. Şebnem'le gitmiştik eşimle röportaj yapmaya Ajda Pekkan'la birkaç sene önce. Apple küçücük, minnacık. Ben niye anlatıyorum bunu? Amerika'dan buraya köpek gelir mi? Ve evet getirdi işte. O Apple'ı Ajda Amerika'dan getirdi. İster misiniz Afra Saraçoğlu bu köpeği de yuvarlandığın köpeği de oradan getirsin sahibi yoksa? Ama orada sahipsiz köpek olmaz ki. Belki de satın aldı ha. O da aldı belki. Kim bilir Afra. Yapma öyle bir şey ya. Burada senin bir sürü köpeğin var. Bir sürü baktığın hayvan var evdekinden başka. Evde bir kedi var değil mi? Bir de bir köpek var. Mert'in 2 tane köpeği mi var? 3 tane mi köpeği var? Mert'in bir de kedisi var. Kalabalık aile olacak bunlar. Evet. Yeni gelen arkadaşlar abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Mert ve Afra haberleri. Mert ve Afra ile ilgili yorumlar bir tek benim kanalımda. Her gün video çekiyorum. Her gün YouTube'dayım arkadaşlar. 50 yıla 1,5 sene kaldı. Bir gazeteci, bir magazinci olarak her gün magazin yayını yapan tek
gazeteci benim. Televizyonlar ve video ortamında, YouTube'da her gün sizlerle sohbet eden ve aynı zamanda her gün yazı yazıyorum. Nerede? bilalozcan.com internet sitemde, web sitemde bilalozcan.com yazın ve sitemdeki haberleri okuyun. Her gün orada bir de köşe yazısı yazıyorum. Bazı günler Mert ve Afra ile ilgili ve başka ünlülerle ilgili. Mert Ramazan Demir'in Bize Bir Şey Olmaz dizisi 55. çekim gününde sona erecek. Az kaldı. Zannedersem bir 12-13 günü kaldı çekimlerin bitmesine ve bittikten sonra da tabii post production, montaj, şu bu filan bir ay, 1,5 ayda öyle geçer. Ondan sonra artık Disney Plus ne zaman yayınlamak isterse Kasım'ın yarısından itibaren, hadi Aralık diyelim, Aralık'ta itibaren yayına hazır hale gelir bu dizi. Ondan sonra da İnşallah en kısa sürede yayına verirler. Birbirleriyle gündüz ile gece kadar zıt iki insan olan Lal ve Aktan'ı oynuyor Miray Daner'le Mert Ramazan Deniz. Günün birinde aşık olurlar birbirlerine. Hem mükemmel bir aşkları hem de son derece yıkıcı bir sevdaları olur onların. Kimi hatırlatıyor? Hem masal gibidir hem de kabus gibi. Biz kabusu görmedik çok şükür. Ve çevrelerindeki herkes bu ilişkiye karşıdır. Bak. Çevrelerindeki herkes bu ilişkiye karşıdır. Çevrelerindeki herkes. Mert Ramazan'ın çevresindeki bazı insanlar Afra ile olan ilişkilerine karşı idi. Hala da karşılar. Bitirmek için her şeyi denerler ama aşkları bir türlü bitmez. Yaşanan onca şeyin içinde ilişkilerini bitirmek için her şeyi denerler ama aşkları bir türlü bitmez. Bu dizide bu ikili arasında aşkın çok farklı hallerini göreceğiz. Bitirmek için her şeyi denerler ama aşkları bir türlü bitmez. Bitmesin. Miray Daner'le Mert Ramazan Demir'in bu dizisindeki ana fikir içindeki bu gerçek Afra ve Mert'in arasındaki ilişkinin ana fikrine çok yakın. Birileri onların ilişkisi bitsin diye çok uğraştı. Çok çaba gösterdi. Çok yanlış yaptı. Çok üzdü onları. Özellikle Afra'yı. Ama milyonlar inanıyor ki onların ilişkisi bitmedi. Bitmez. Mert'in yeni dizisinin ana fikri, gerçeği Afram'ı hatırlatmıyor mu arkadaşlar? Başlıktaki gibi. Başlıkta yazdığım gibi. Feride diyor ki Miray'la fotoğrafı çıktı Mert'in diyor. Evet, Miray Daner'le diziyi anlatan dizideki bir fotoğrafları, sette çekilen diziden bir fotoğrafları yayınlandı, çıktı. Dizinin yayın günü yaklaştıkça bu şekilde enformasyonlar, bu şekilde fotoğraf, video yayınlamaları olacaktır. Seyirciyi, hayranlarını diziye ısıtmak için yaklaşan güzel bir inşallah diziyi bekletmek için, daha çok istemeleri için insanların diziyi seyretmesini bu videolar, bu fotoğraflar daha çok yayınlanacaktır. Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun dizisinin de setinin başlamasını bekliyoruz ama ben dostlar samimi söylüyorum, geçen gün de söyledim, Afra Saraçoğlu keşke biraz uzatsa tatilini, keşke o dizinin çalışmaları biraz daha geç başlasa. Biraz daha babasıyla zamana geçirse, biraz daha kafasını dinlese, biraz daha tatil yapsa. Çünkü çok çalıştı, hakikaten çok çalıştı. Bakalım, ben zaten dedim bir hafta daha geç gel. Ne zaman geleceksin tam olarak bilmiyorum ama bir hafta daha uzat dedim. Zaten şu anda da bildiğim kadarıyla Amerika'da Allah da onları duysun inşallah diyor Milk. Naile evet diyor, çarşamba başlıyormuş Afra çekimlere. Ay Yıldız
Ayşe Gök, Afran Mert gibi olmaz diyor. Meryem, Bilal Bey gerçekten istiyorsa kişi kendisini Dilek diyor, Dilek Şenyurt. Araya kim girerse, engel koyarsa koysun, Dilek uçtu. Bitirmez değil mi? Kendisi o ilişkiyi devam ettirebilir, yaşatabilir o aşkı demek istedin değil mi? Uçtu, yukarı çıktı. Elif iyi akşamlar. Merhaba, merhaba. Servin işi sağlam. Servin döndü mü Maraş'tan? Peki, teşekkür ederim Servin. Paranın kimde ama? Maile Afra'nın arkadaşı Neslişah Mert'in fotoğrafı beğenmiş diyor. Ben size söylüyorum arkadaşlar, bazı şeyler yoluna girecek inşallah. Elif nasılsınız, iyi misiniz Bilal Bey? Bütün haberler sizden diyor. Öyle Osman Uluçan mezardan babam çıksa gelse yine de OGM yapım dizilerini izlemem diyor. Osman çok katısın, yapma. Gülbahar Güzel. Merhaba Naile, Çiğdem Aslan. Çiğdem nasılsın? Çiğdem ne kadar hızlı geçiyor bu mesajlar. Ayşe Gök, Afran Vizyonu Mert, Belkıs Atakay. Tarçın nasıl? Tarçın ameliyat olacak. Ama çok korkuttular bizi. Önce başka bir şey zannediyorduk. Kötü bir hastalık zannediyorduk. Çok şükür değilmiş. Bugün 3 tane doktor konsültasyon yaptı Tarçın'ın. Adam akıllı muayene ettiler. Filmler falan çekildi. Sormayın. Ve Tarçın'ın çok kötü bir hastalığı olmadığı, yine de ameliyat olması gerekiyor. Uyutulacak ve ameliyat olacak. Yarın kalp doktoruna götürüyorum Tarçın'ı. Köpeklerin de kalp doktoru var. Çünkü yaşı Tarçın'ın 10, biraz ilerledi artık Tarçın. Dolayısıyla hani bir ameliyat sorun çıkarır mı kalbi diye. Çok şükür sağlıklı olduğunu biliyorum ama yine de o kalp doktorunun okeyini alacağız. Ondan sonra birkaç gün içinde de ameliyatı yapılacak Tarçın'ın. Duanızı rica ediyorum. Tarçın'a dua edin. Sevgili köpeğimize. Şebnem bir şey diyor musun? Herkesi öpüyorum. Kendilerine çok iyi baksınlar. Duydunuz mu eşim Şebnem'in mesajını? Neslihan Bilal Bey, Mert ile Afra ayrıldığını kesinlikle inanmıyorum diyor. Mert ve Afra'dan çok güzel haberler bekliyorum. Çiğdem, Onur Akay'dan haber yok. Onur Akay'dan bir haber yok. Haber gelir gelmez sizlere bildireceğim. Yayın biter bitmez de araştıracağım. Onur Akay'ın durumu nedir diye araştıracağım. Normalde pazartesi Onur Akay'la yayın yapmamız gerekiyordu. Fakat en son konuşmamızda Bilal abi benden haber gelmeden lütfen anons yapma, tanıtım yapma, beni bekle dedi. Onur Akay biliyorsunuz bazı sıkıntılı günler yaşadı ve onların daha bitip bitmediğini bilmiyorum o sıkıntının. İnşallah Tarçın iyi olacak diyor. Dota Sel. Çok teşekkür ederim Elif. Evde besleyen evcil hayvan alanlar iyi bakacaklar, dikkatli olacaklar. Çünkü onların dili yok. Aynen öyle. Bilmeden haklarına girmiş olursunuz. Aynen öyle. Tarçın'a söylüyorum, kedi kovalama diyorum. Bodrum'da bizim evin bahçesinde kedi kovalarken sakatladı kendini. Kedi kovalarken merdivenlerden aşağı indi. Ama nasıl inme? İkişer, birer, üçer atlıyor merdivenleri. O arada bacağı sakatlandı. Sonra da bazı kötü gelişmeler oldu bacağında. Şimdi onun ameliyatını olacak. Lydia Dupoy, Afram diyor. Elanur, Afram bu hayattaki yakışan tek çift. Peki, yurt dışından beni izleyen dostlar, biraz sonra yabancı dilleri yüklememe müsaade edince YouTube, hepinizin, biliyorum hangi ülkelerden izlediğinizi, hepinizin dilini altyazı olarak yükleyeceğim ve sizlerden ricam, beni nereden izliyorsanız, daha evvel de birkaç kez istemiştim bunu, yeni tanıtımlar hazırlayacağım. Beni nereden izliyorsanız şöyle yazmanız, Bilal Özcan, biz seni işte İsveç'ten izliyoruz, selamlar. Bilal Özcan, ben seni İtalya'dan izliyorum, kolay gelsin. Bilal Özcan, ben seni Amerika'dan izliyorum, nasılsın filan gibi ve emoji olarak da bayrağınızı, ülkenizin bayrağında mesaja eklerseniz memnun olurum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Lütfen beğen yapın, beğen yapmayan arkadaşlar ve abone olmayanlar da abone olursa. Ayrıca benim yayınlarımdan memnunsanız, yayınlarımı seviyorsanız lütfen dostlarınıza kanalımı tavsiye edin, olur mu? Daha da
büyüyelim, daha da çabuk büyüyelim. Shorts'a eklediğim Shorts videolarımı da izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Allah'tan bir mani olmazsa yarın bu saatte, saat 18'de yine burada olacağım. Şebnem, Görüşmek üzere. biraz daha yüksek. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalıyor diyor Şebnem. Romalı Perihan, çok teşekkür ederim. Romalı Perihan bir güzellik yaptı. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de isterseniz süper chat ve süper etiket ekleyebiliyorsunuz dostlar. İsterseniz süper chat ve süper etiket ekleyebiliyorsunuz ve dilerseniz özel abonem de olabiliyorsunuz. Özel abone olmak için benim açıklama kısmında, ismimin altında açıklama kısmında hangi yolu denemeniz, hangi yolu takip etmeniz gerektiğini belirten kısa bir yazım var. O yazıyı okuyup onları yaparsanız özel abonem olabiliyorsunuz. Ve hype ederseniz de, beğen yaptıktan sonra beğen tuşunun yanındaki hype tuşuna da basarsanız, hype ederseniz, ücretsiz hype etmek beni en çok izlenen videolar arasında üst sıralara taşırsınız dostlar. Tekrar teşekkür ediyorum Romalı Perihan. Sevgiler hepinize dostlar, arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah. Sevgiyle kalın.